Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Saliha Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi gördüm daha iyi oluyor. Çok teşekkürler. Hocam yaklaşık olarak 20 yıldan beri bence hani estetiğin mucizelerinden bir tedavi yöntemi var. Bu da botoks tedavisi. Tabii. Botoks ne işe yarar? Nedir? Anlatır mısınız? Botoks aslında bildiğiniz gibi bir ilaç. Evet. Yani bir toksin ve kaslara etki eden bir toksin. Aslında temelinde çizgili kaslarla ilgili sorunlarımızı düzeltmemizde bize yardım ediyor. Biz estetik alanında nerelerde kullanıyoruz? Çünkü tıbbın çok geniş alanlarında kendisine yer bulmuş bir tedavi metodu ama biz estetikte çoğunlukla kişilerin bildiği yüzümüzdeki mimiklere bağlı oluşan kırışıklıkların ve bu kırışmalar esnasında kırılan deride oluşabilecek çizgilerin yok edilmesi ve önlenmesi amacıyla en çok kullanıyoruz. Ama tabii ki çizgili kasları etki ettiği için gitgide daha artan bir oranda herkesin de bileceği üzere ve bildiği, kullandığı üzere aşırı terleme tedavisinde kullanıyoruz. Koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanı gibi bölgelerde. Ve elbette tabii ki toksini kullanırken elde etmiş olduğu tecrübeye ve el becerisine bağlı olarak yine cildin harekete bağlı pek çok kırışığının giderilmesinde kullanıyoruz ve bazen de bazı özel durumlarda harekete bağlı olmayan çizgileri bile düzeltebiliyoruz artık. Hocam özellikle hani estetik alanında dolgu ile botoks çok karıştırılıyor. Biraz buna girelim de en azından dolgu yaptırmak isteyen, mesela dudağıma botoks yaptırmak istiyorum diyor. Evet. Halbuki hiçbir ilgisi yok. Dudak için dolgu yapılır. Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Gerçekten çok karıştırılıyor ama botoksla dolgu arasında ne işlev, ne materyal, ne de sonuç olarak hiçbir benzerlik yok. Elbette ki tüm yöntemler gibi her ikisi de genç, daha iyi, daha dinamik, daha genç görünüm için kullanılan metotlar ama dolgu, ben hastalarıma hep öyle diyorum. Şöyle düşünün, aynaya baktığınızda yüzünüzde çöküntü gördüğünüz ya da eksik bulduğunuz yerleri biz dolguyla tamamlarız. Ama yüzünüzde hareket ettiğinizde ortaya çıkan çizgiler varsa, bunlara bağlı oluşmuş kırışıklıklar varsa bunları da botoksla düzeltiriz. Çünkü biri, yani dolgu, derin dokulardaki yağ tabakasının veya bir takım hacim artışı sağlayan materyalin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkmış sorunları tedavi ediyor. Botoks ise direkt kaslara etki ederek sadece kasın yarattığı sorunları tedavi ediyor. Dolayısıyla herhangi bir çökme ya da işte dudağında incelik gibi bir sorun varsa burada dolgu kullanıyoruz. Botoks hiçbir işe yaramıyor. Şimdi botoks klasik kullanımda işte kaz ayakları, kaş ortası ya da alın bölgesi için kullanılıyor. Ama sizin gibi deneyimli ve bu işi yıllardır, yani 20 yılı aşkın süreden beri yapan bir hekim için ileri botoks uygulamaları vardır. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Tabii, zevkle. İleri botoks uygulamaları hem biraz tabii daha tecrübe gerektiren ama sonuçlar açısından da son derece yüz güldürücü uygulamalar. Özellikle ben boyun botoksunu ve Nefertiti botoksu tabir edilen çene hattına yapılan botoksu çok seviyorum. Yüzün lift olmasında çok ciddi bir katkısı var ve boyun güzelliğine de tabii ki biz kadınlar için çok önemli, çok büyük katkısı var. Ağız çevresinde kullanılabiliyor fakat o bölge biraz sevimli bir bölge değil. Her şeyi doğru yapsanız bile bu kadar hareketli bir bölgedeki kasın yavaşlaması vücudun adaptasyon sürecini gerektiriyor ve hasta bu sırada sıkıntı çekebiliyordu. Şimdi onun yerini tutabilecek başka materyaller var bu sıkıntılara. Tam tabii ki bir botoksun yerini tutmuyor ama benzer etki yaratabilecek materyaller var. Bu sıkıntılara yol açmadan onu kullanmayı açıkçası bir süredir tercih ediyorum ama yine de büyük bir problem varsa o bölgede kullanılır ama orada en çok sevdiğim gummy smile dediğimiz kişi güldüğünde diş etlerini de gösteren, kozmetik olarak görüntüsünü bozan görüntüyü botoksa düzeltiyoruz. Ve yine hem bir sağlık problemi aslında hem de yüzümüzün özellikle ileri yaşlarda köşelenmesine, biz kadınların çok sevmediği yüzümüzün daha köşeli olmasına, ovalini bozan bir yapıya kavuşmasına sebebiyet veren bruksizm sonucuna yol açan şu maseter botoksu. Oradaki o büyük kası
Çünkü bu da çizgili kas. Toksinle yavaşlattığımızda, sakinleştirdiğimizde hem diş sıkmamız azalıyor. Bu sayede diş sağlığımız korunuyor, eklem sağlığımız korunuyor, gece uykularımızda kalite geliyor. Ama aynı zamanda estetik olarak da yüzümüz yine daha oval, daha feminen hattını alıyor. Ama bu demek değil ki erkeklere yapılmayacak. Çünkü günümüz şartlarında diş sıkan erkek de çok. Evet. Acaba benim yüzüm feminen olur mu kaygısı? Hayır, olmaz. Çünkü erkeklerin yüzünün kemik yapısı, kas yapısı bizlerden farklı. Sizler de kendi, yani erkekler de kendi yüz ölçüleri oranında diş sıkma probleminden kurtulmuş oluyorlar. Bir de hocam özellikle şu alt çenede olan buradaki gamzelenmeler Taş ya da çene. taş çene ya da böyle smoker's line dediğimiz Evet. ya da barkod çizgileri dediğimiz problemlere yönelik olarak da botoks uygulamalarından biraz bahseder misiniz? Tabii. Taş çenede tabii o taş çene tabir ettiğimiz o çene kasının fazla kasılmasıyla ortaya çıkan bazı hastaların mimiği vardır. Çenesini sürekli yukarıya kaldırır, farkına bile varmaz. O bölgede tabii böyle gamze gamze küçük küçük sanki selülitli bir çeneymiş gibi bir görüntü oluyor. Çok tek uygulamada rahatlıyor. Aynı zamanda çene kasının geriye ve yukarıya kalkışını da önlediği için aslında jawline'ın güzelleşmesini, gıdı görüntüsünün hafiflemesini de bir yardımcı, sekonder iyilik hali olarak bize getiriyor. Ağız çevresi çizgileri, o bahsettiğiniz smoker line ya da barkod çizgileri dediğimiz çizgiler yine bir kas hareketinin, bu ağız etrafındaki kasın hareketinin getirdiği çizgiler olduğu için tabii ki toksinle iyileşiyor. Ama az önce de bahsettiğim gibi ben o bölgede artık benzer etki gösteren diğer ürünleri kullanmayı biraz daha fazla tercih ediyorum. Çünkü toksin kullanımı kası tamamen yavaşlatıyor. Her şey doğru bile olsa adaptasyon süreci hastayı biraz zahmete sokabiliyor. Özellikle konuşmalı bir iş yapıyorsa, Evet. insanlara hitap ediyorsa bir süre harf çıkarmada ya da konuşurken üst dudak hareketinde farklılık oluşması kişiyi mutsuz edebiliyor. Ama tam bir alternatif değil. En başta da dediğim gibi botoksun asla alternatifi yok. Muadili yok. Yerini tutacak hiçbir şey yok. Gel sana botoks yapmayalım da biz onun yerine bunu uygulayalım. Katiyen böyle bir şey yok. Mümkün değil. Her zaman botoks kendi alanında tek, rakipsiz bir uygulama. Peki şimdi uygulamayı bir hekim yaptığında, hele de tecrübeli bir hekim yaptığında muhteşem sonuçlar. Bir de hekim dışında bunu artık kuaför salonlarında, berber salonlarında ne bileyim ya da sağlık personeli olup ben artık botoks uygulamasını öğrendim. İşte eli iğne tutan hemen herkesin yapabileceği bir ürün mü? Bir. İkincisi kötü yapıldığı takdirde ne gibi problemlerle karşılaşılabilir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani şimdi tabii dışarıdan bakılınca yapması çok kolay gibi görünen bir uygulama botoks açıkçası. Fakat iki tane önemli özelliği var. Botoks yapabilmek için yüz anatomisine çok hakim olmak lazım. Çünkü biz bazı kasların hareketini tamamen durduruyoruz ve bazı kasları daha hareketli bırakarak bir takım ifadeler oluşturuyoruz. Bu bir. İkincisi yüz gibi minnacık bir alanda o kadar çok kas var ki birbirinin içinde, üstünde, altında hepsi birbirine yapışık. Hangi derinliğe, ne kadar doz ürün vereceğinizi bilmediğinizde ya da eliniz titreyip karıştırdığınızda çok ciddi komplikasyonlar. Bunun şöyle bir tarafı var. Botoksta yaptığımız uygulamalarda kalıcı etkiler bırakmıyoruz. Bu güzel. Yani yan etki oluşturduğumuzda geri dönüşü olduğuna eminiz, bunu biliyoruz. Bu içimizi bir nebze olsun rahatlatan bir durum. Fakat şöyle bir durum var. Ne yaparsak yapalım iyileşmeyi hemen sağlamamız mümkün değil. Mutlaka belli bir süre geçmesi gerekiyor. Tabii en çok karşılaşılan istenmeyen etkiler kaş düşüklüğü, göz kapağı düşüklüğü gibi nispeten kozmetik. Evet, iyileşmesi için belli bir süre geçmesi gereken ama tolere edilebilir sorunlar iken öte yandan daha bilinçsizce yapılan uygulamalarda çift görmeler ya da özel bölgeler, az önce bahsettiğimiz boyun gibi bölgelere yapıldığında kişinin boyun hareketlerinde kısıtlanma, en basitinden yatamama, işte yataktan kalkamama, şınav çekememe gibi ya da yutma güçlüğü bazen de çok nadir olmakla beraber artık iyice bilinçsizce uygulanmışsa solunum güçlüğüne varan yan etkileri görebiliriz. Ya da yüzde ifade bozuklukları değil mi? Mesela istenmeyen kaslara yapıldığı takdirde. Çünkü kasın derinliğini bilmek çok önemli. Evet.
Biz belli bir kasa yönelik çalışmamız gerekiyor. Eğer onun komşuluğundaki farklı hareketi yaptıran bir kasa, ki yüzümüzde bunlardan onlarca var ve hepsi üst üste alt alta. Yani siz göz çevresine botoks yaptırdım ama benim yüzüm yamuldu, ağzımın kenarı düştü diyebilirsiniz. Hocam peki yılda kaç defa yapılıyor? Yıldaki sayısı tabii biraz kişiden kişiye göre değişmekle beraber 2 ila 4 ama ortalamada 2 ya da 3 kez en sık yaptığımız uygulama sayısı. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden hızla devam ediyor.